Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu boncuklu rüya kapanlarından yapacağız. Ben bunları bu şekilde hazır alıyorum. Amerika'da yaşıyorum. Buradaki Hobby Lobby mağazasından alıyordum. Türkiye'de bu çemberleri bulmak sıkıntı oluyordu. Daha önce eski videolarda bu çemberin nasıl yapılacağını göstermiştim. Arada bu şekilde sert tel var. Bu sert tele bu boncukları diziyorduk. Türkiye'de bu sert teli bulmak da sıkıntı oluyordu. O yüzden çoğu kişi bu çemberden yapamıyordu. Bu sefer farklı bir yöntemle bunu yapmayı deneyeceğiz. Sonuç bu şekilde oldu. Bu gördüğünüz gibi hazır olan çember. Bu da videoda birlikte yapacağımız çember. İkisinin de görüntüsü gayet güzel. Ben iki görüntüyü de beğendim. Bunu yaparken benim yaptığım gibi sıkı olarak yaparsanız bu güzel görüntüyü alacaksınız. Bu çemberi yapabilmek için gerekli olan malzemeler: makrome işinde kullanılan çelik sert tel, İstediğiniz ölçüde boncuk. Ben 19 milimetre kullandım. Elimde 19 milimetre ahşap boncuk olduğu için 19 milimetre ip kullandım. Dantel kısmında hangi ipi kullandıysanız o ipten gerekli. Ben bu dantel kısmını bu videoda anlatmayacağım. Videoyu uzatmamak için. Daha önceki eski videolara bakabilirsiniz. Ben bunu suplu olarak paylaşmıştım. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Tarifin açıklama kısmını da ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da geçebilirsiniz. Bunda mandala kullanmıştım. Onda supla kullandım. Dantel kısmı önemli değil. Zaten videoda dantel kısmını anlatmadım. Sadece çember kısmına odaklandık. İstediğiniz danteli bu çembere uygulayabilirsiniz. Ben bu püskülleri bu şekilde uzun yaptım. Bunu böyle kısa olarak da yapabilirsiniz. Kısa da gayet hoş duruyor. Bu çemberi istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Bundan daha küçük mesela. Bu şekilde daha önce renkli olanı da yapmıştım. Bu bunlardan daha büyük mesela. Bunu da ben hazır olarak almıştım. Bu şekilde. Hedefim 1 milyon abone olmak. Sizlerden ricam kanalıma ücretsiz abone olup videolara birer like atarsanız daha çok kişilere erişmiş oluruz ve hedefime ulaşmış olurum. 1 milyon olurum. Umarım bu videoyu izlediğinizde 1 milyon abone olmuş oluruz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz arkadaşlar. Demirim 48 santim çapında. Sizin danteliniz hangi ölçüye denk geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Dantelimi ölçüyorum. Bakın tam böyle kenara kadar gelmeyecek. Gerdirince bu kenarlara kadar gelecek. Bu benim için şu anda ideal bir ölçü. Eğer sizin halkanıza yetişmiyorsa buna bir sıra daha zincir ya da bu kenar detayı da ekleyebilirsiniz. Hangi sırada denk geliyorsa onu ekleyebilirsiniz. Suplayı yaptıktan sonra hiç ipimi kesmiyorum. İpi kesmeden devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmış olduğum suplayı ortasına yerleştiriyorum. Şu anda suplanın düzü benim kendime doğru. Bunu burada sık iğne yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde burada sık iğne yapmaya başlıyoruz. Şimdi zincirin içinden beri, bu halkanın dışından beri bu şekilde sık iğne yaparak modele başlıyoruz. Halka çok büyük olduğu için video arada kayabilir. Bu şekilde zincirin içinde halkayla birlikte bu şekilde sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Her boşlukta aynı sayıda sık iğne yapacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu anda 11 oldu. Ve 12. Şimdi zincirin arasında 12 tane yaptım. Burada sık iğnenin tepesine de batarak bir tane yapacağım. Bakın son sırayı yaparken yaptığım sık iğnenin tepesinden de bir tane yapıyorum. Şimdi tekrar bu boşlukta 12 tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 ve 12. Boşlukta tekrar 12 sık iğne yaptım. Tekrar bu sık iğnenin tepesinde de bir sık iğne yaparak bir sık iğne daha yapıyorum. Bütün boşluklarda bu şekilde 12'şer tane sık iğne. Eğer bu az ya da çok geliyorsa sayıyı değiştirebilirsiniz. Önemli değil. Önemli olan her boşlukta aynı sık iğneyi yapabilmek. Şu anda ben 12 ile yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bir tane de sık iğnenin üzerine yapıyorum. Bu şekilde bütün boşluklara sık iğne yaparak bu başlangıç noktasına kadar, bütün boşluklara kadar yapalım. Sıra sonuna kadar böyle bütün boşluklara sık iğne yaptım. En son ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum ve ipimi burada kesiyorum. Bu halkayı isterseniz bu şekilde bırakarak ucuna püskül de takabilirsiniz. İsterseniz bundan sonra yapacağım aşamayı da yapabilirsiniz. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde 2 kat ipte boncukları geçiriyorum. Eğer 2 kat boncuklara kalın geliyorsa tek katta yapabilirsiniz. Ben daha sağlam olması için 2 kat yaptım. Boncukların içinden ipimizi geçiriyoruz ve bunu halkamızın büyüklüğünde yapıyoruz. Şu şekilde ölçüyorum bütün kenarları. Öyle ucuca gelecek şekilde bütün kenarlara yetecek şekilde boncukları ölçüyorum. Şu şekilde hafif bir boncuk fazla olacak şekilde yaptım. Çünkü böyle gerdirince biraz daha küçük oluyor. Böyle halkamın boyunda yapıp bir tane boncuk fazla yapıyorum. Şu anda ipimi geçici olarak bağlıyorum. Eğer fazla gelirse ya da eksik gelirse oradan ekleyebilir ya da çıkartabiliriz diye şu anda geçici olarak sıkı bağlıyorum sökebileceğim şekilde. Bu şekilde halkanın her yerine gelecek şekilde boncuklarımı diziyorum. İpimi alıyorum, uzunca ipimi tahmini ne kadar ip gideceğini bilmiyorum. Uzunca bir ip kestim. Ya da bu ipi kesmeden önce uzun bırakarak da kesebilirsiniz. Ben onu düşünmeden ipi kestim. Bu ipinizi uzun bırakarak da kesebilirsiniz. Ben şimdi burada sıkılaşması için bir düğüm atacağım. Bu kestiğim iple. Sonra bu ucunu arkada saklayabiliriz. Şu bağladığım yeri başlangıçtan sonrasına denk getireceğim. Bitişe doğru fazla ya da eksik gelirse oradan çıkartabiliriz. Şimdi bunu
bu aralardan geçirerek bu boşluktan geçireceğim. Arkadan saracağım. Bu boncuklar dönmemesi için sıkı yapacağım. Ve bunu her boncuk arasında yapacağım. Tekrar sıradaki boncuğun arasından beri boşluktan ipimi çekiyorum. Sıradaki boşlukta tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tekrar iyice sıkıyorum. Sıradaki boncukların arasına geliyorum. Bu sefer sıradaki boşluğa denk geliyor. Sıradaki boşluktan ipimi çekiyorum. İyice sıktırıyorum. Sonra sıradaki boncuk arasına giderek boşluktan beri ipi çekiyorum. Bu boncukları düzelterek sıkıyoruz. Çünkü sıktığımız şekilde kalıyor. Sıradaki boşluktan boncuk araları hangi boşluğa denk geliyorsa oradan çekiyorum. İyice sıktırıyorum. Sıradaki boncuğa aynı şekilde. Bu boncuklar sağa sola yatmaması için iyice sıktırıyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün boncukların arasından beri sıka sıka gidiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi ben bu şekilde çoğunu yaptım. Bakın bu kadar mesafe kaldı şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda gergin. Yaptığım boncuk sayısı yetmedi. Şimdi bu düğümü açıp oradan bir boncuk daha ekleyeceğim. O yüzden bir açık kapı bıraktım buradan. Yetmeyeceğini düşündüğüm için. Bir boncuk daha ekliyorum. Şimdi tekrar sıkı bir düğüm atıyorum. Sarmaya devam ediyorum şimdi. Bu şekilde sırasıyla sıra sonuna kadar sarmaya devam ediyorum. Bu kadar mesafe kaldı sarılacak. Bu benim için yeterli bir ölçü. Daha boncuk eklemeyeceğim. Şimdi buradaki düğüm işini halletmem gerekiyor.
2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra bu ipi arkaya doğru çekeceğim. Arkada düğüm atıp ipi saklayacağım. Bu ipin bir tanesini ben bırakacağım asmak için. Boyunu kısaltıp asabilirim. Bu bir tanesini de kesip arkada saklayacağım. Bu şekilde fazlalığı kesiyorum. Bu bir tanesini saklayacağım. Asmak için bırakacağım. Şimdi sarma işlemine devam ediyorum sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu başlangıç ipiyle düğüm atacağım. Ondan sonra arkada ipimi saklayacağım. Bu boncuktaki iple değil, başlangıçta yaptığım iple düğüm atıyorum. Bu şekilde ipimi arkada saklayacağım. Burada yaptığımız gibi, isterseniz silikon tabancasıyla da direkt yapıştırabilirsiniz de. Bu şekilde boncuk aşaması bitti. Şimdi boncukların düzgün durması için bu sararken o sıkı sıkı ve düzgün bir şekilde sarmamız gerekiyor. Ona dikkat ederseniz halkanız bu şekilde düzgün olacaktır. İsterseniz bu şekilde sade olarak duvara asabilirsiniz. İsterseniz de püskül takarak da yapabilirsiniz. Püskül takmayı düşünenler videonun devamını izleyebilir. Püskül hazırlarken 2 adet ip hazırlıyorum. Biri uzun, biri de bu şekilde kısa bir ip hazırlıyorum. Bunları kenara çekiyorum. Ben püskül yapmak için böyle bir aparat kullanacağım. Eğer sizde bu aparat yoksa karton da kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarda yaptığım gibi elinizde de sarabilirsiniz. Şu arkada bir çentiği var. Buraya ipimi sıkıştırıyorum. Sonra 25 defa sarıyorum. Bunu elinizde yapacaksanız 50 defa sarmanız gerekiyor. Bunu ortadan katlayınca 50 olacak. 25 defa sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sonra diğer ucu da buraya sıkıştırıyorum. Uzun ipi alıyorum. Uzun iple bağlıyorum. Bu ipin bir tarafını uzun bırakıyorum, bir tarafını kısa bırakıyorum. Ve 2 sefer sıkı düğüm atıyoruz tam ortadan. Bu şekilde 2 sefer düğüm atıyoruz. Bir ipimiz uzun, bir ipimiz kısa. Burada kanallarım var. Burada ipimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer taraftan. Uzun ipi tutuyorum. Kısa ipi püskülün içine doğru ekliyorum. Bana sadece uzun ip lazım. Kısa ip lazım değil. Bu şekilde ucunu düzeltiyorum. Kısa ipimi alıyorum. Püskülün boyunda tutuyorum. 3 defa sarıyorum. 1, 2 ve 3. İpim yeterince uzun olmadığı için 3 defa sardım. Eğer ipiniz uzunsa bir tur daha dönebilirsiniz. Şimdi ipin diğer ucuyla burada da 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. 1 ve 2. Bu ipin düzgün durması için bu bağladığımız yerin arkasından beri püskülün içine doğru çekeceğim.
tığımı oradan geçiriyorum. Bu bağladığım ipleri püskülün arkasından beri içine doğru çekiyorum. Bu şekilde burası daha iyi duruyor. Elimle düzelttikten sonra ucunu aynı boyda kesiyorum. Püskülümüz hazır. Diğer püskülleri de bu şekilde hazırlayalım. Şimdi 5 tane püskül hazırladım. Bunları bu şekilde sade de takabilirsiniz. Bu kullandığımız tahta boncuklardan bu iplerde de kullanabilirsiniz. 3'er tane boncuk takacağım. Bu şekilde boncuk takarak da yapabilirsiniz. Böylesine arada sıkıştırarak tutacağım boylarını, sonra ona göre ayarlayacağım. Şöyle hareket etmiyor. Boncukların arası sıkı olduğu için hareket etmiyor. Şimdi diğer ipleri de 3'er tane boncuk takarak deneyeceğim. Şimdi sırasıyla bütün püsküllere boncuklarımı taktım. Şimdi bu sıkıştırdığım ilk ip benim ortadaki püskülüm. Şimdi sırasıyla bir sağ bir sol olacak şekilde diğer püskülleri de takıyorum. İsterseniz bu şekilde 2 boncukta bir, isterseniz 3 boncukta bir de takabilirsiniz. Onu da buraya sıkıştırıyorum. Bunu ne kadar mesafede, genelde bir boncuk arada boy farkı bırakmaya çalışıyorum. Mesela bu ikinci boncuğa denk gelsin istiyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Bakın ikinci boncuğa denk gelsin istiyorum. Bu ikisinin boyu aynı olması lazım. Şu anda biraz kısa. Şimdi diğer püskülümü takıyorum. Yine aynı şekilde bu ikinci boncuğa denk gelecek şekilde. Şu anda henüz bağlamıyoruz. Sadece sıkıştırıyoruz. Boylarını ayarladıktan sonra bağlayacağız. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyorum. Bu ikisi aynı olacak. Aynı şekilde bir bu tarafa bir de diğer tarafa ekliyorum. Eğer bu ara mesafeler çok gözünüze geniş geldiyse 2 boncuk bırakıp sonraki boşluğa yapabilirsiniz. Ben 3 tane ile yaptım. Bu şekilde taktım. Şimdi bunları bağlamaya geçiyorum. Bunları hiç kaydırmadan sırasıyla bu geçirdiğim iplere bağlıyorum. İlk önce sadece birer tane düğüm atacağım. Eğer yamukluk varsa düzeltmek için. Yoksa devamını bağlayacağız. İlk önce birer tane düğüm atıyorum.
arkadan birer tane düğüm atıyorum. Sırasıyla birer tane düğüm attım. Bu tam ortadaki püskülü bu karşıda ip bıraktığımız yerin karşısına yapmamız gerekiyor. Asma yerinin oraya. Eğer o ipi bırakmadıysanız direkt bu püskülün karşısına da asabilirsiniz. Şimdi ben bunu duvarda asıp düz olup olmadığına bakacağım. Ondan sonra bağlamaya devam edeceğim. Duvarda duruşuna baktım. Gayet iyi görünüyor. Bu benim halkam büyük olduğu için bu kenarlara birer tane daha püskül kaldırır. İsterseniz birer tane daha püskül de ekleyebilirsiniz. Eğer benimki kadar büyükse halkanız. İsterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. 7 tane püskül benim gözüme az geldi. Ben 2 tane daha kenarlara ekledim. Siz de isterseniz rüya kapanınız benimki kadar büyükse siz de bu şekilde 9 tane de yapabilirsiniz. Daha az da yapabilirsiniz, isteğe bağlı. Ben bu püsküllerimi uzun yaptım. Siz bunları isterseniz kısa da yapabilirsiniz. Kısa da güzel duracaktır. Kısa da yaparsanız güzel duracak. Uzun yaparsanız da bu şekilde güzel duracaktır. Sırasıyla bütün püsküllere birer tane daha düğüm atıyoruz. Bu şekilde bütün püskülleri bağlayalım. Şimdi bu bağladığımız ipleri arkada kesip saklıyoruz. Şimdi rüya kapanımı ben tersini çevirdim. Bu bağladığımız ipleri bu arkada saklıyoruz. İsterseniz bu şekilde bu iplerin arkasında da saklayabilirsiniz. İsterseniz bir silikon yardımıyla da yapıştırabilirsiniz. Hepsini bu şekilde kısa ipleri tek tek bu sardığım iplerin arkasından beri sarıyorum. Fazlalıkları bu şekilde kesiyorum. Sırasıyla hepsini bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra bitiriyoruz. Şimdi ben püsküllerin iplerini temizledim. Eğer bunu asmak için ipi takacaksanız tam ortadaki püskülün karşısına boşluğa geliyorsa boşluğa, boncuk denk geliyorsa tam ortaya da takabilirsiniz. Direkt buraya da bu boşluğa da takabilirsiniz. Asacağınız yere direkt bu boşlukta da asabilirsiniz. Bu şekilde ipte takabilirsiniz. Ortası tam nereye denk geliyorsa bazen bu boşluğa denk gelir. Bazen bu sadece boncuk ortaya denk gelebilir. Nereye denk geliyorsa bu düğümün arka tarafta kalması için bu katlanan tarafı önden arkaya doğru geçiriyorum. Bu düğümün içinden biri geçiriyorum. Böyle bu şekilde püskül arkaya doğru gidiyor. Bunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız bu şekilde. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Yapılışı buraya kadar da umarım yaparken sizler de keyif almışsınızdır. Ve artık herkes bu rüya kapanından yapabilecek. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.